Türkan Şoray denince ilk akla Kadir İnanır gelse de o kendi kitabında film çevirdiği jönlerden en çok Cüneyt Arkın'dan etkilendiğini anlatır. Çekimler bittikten sonra onu gizlice izlediğini ve çok yakışıklı bulduğunu söyler. Yıllar sonra Cüneyt Arkın da Türkan Şoray hakkında şöyle der. Ona sakın onun gözlerine bakarak oynama, çok etkilenirsin, kötü olursun diye uyarı geldiğini söyler. Bu yüzden çekimlerde göz göze gelmemeye çalışır. Ya yanağına ya çenesine bakar. Ama bir gün kendini tutamaz ve gözlerine bakar. O anı şöyle anlatır. Bir baktım ki o gözler göz değil, adeta bir memleket türküsü. Türk sinemasının sultanı olarak bilinen Türkan Şoray 222 filmle dünyanın en çok film çeviren kadın oyuncusudur. 1960 yapımı Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle sinemaya adım atar ve kısa sürede Yeşilçam'ın en büyük yıldızlarından biri haline gelir. Şoray sinemaya girmeden önce mahallesinde kurulan bir film setini izler, başrol oyuncusu Muhterem Nur'u görünce hayranlıkla bakar. O sırada yanına bir adam gelir ve filmlerde oynamak ister misin diye kendisine sorar. Çekingendir, korkar ve eve kaçar. Sonradan bu kişinin ünlü yönetmen Memduh Ün olduğunu öğrenir. Daha sonra Emel Yıldız'ın evlerine kiracı olarak taşınırlar. Emel bir filmde rol almaktadır. Bir gün Türkan'ı sete götürür. Türkan'ı gören İlker İnanoğlu çekimleri durdurur. Emel'i iptal edelim, filmi bu kızla çekelim diye Türkan Şoray'ı işaret eder. İki kişi bu teklifle eve gelir. Maddi zorluklar nedeniyle annesi bu teklifi kabul etmek zorunda kalır ve böylece Sultan'ın sinema yolculuğu başlar. Şoray o günleri şöyle anlatır. Ağla dediler ağladım, koş dediler koştum, ne isteniyorsa yaptım ve oldu, başardım der. Bir filmde o kadar çok gerçekçi oynar ki köylü kızına sete gelen bir kadın yanına yaklaşıp kızım sen hangi köydensin diye sorar. O da yolda gördüğü bir köyün adını söyler. Gerçekten köylü olduğunu sanırlar. Mesleğini büyük bir aşkla yürütür. Boğaz'ın soğuk sularına atlaması gereken bir sahnede Jön dublör kullanırken o hiçbir tereddüt göstermeden kendini suya bırakır. Yeşilçam'ın çalışma şartları çok zordur. Hızla çekim yapmak için yemek molaları yoktur. Oyuncular kostümlerini kendileri getirir. Senaryolar ise bazen çekimden hemen önce ellerine tutuşturulur. Ama Türkan Şoray tüm bu zorluklar içinde sinemayı daha çok sever. Yoruldukça sinemaya tutunur. Bir başka film çekiminde attan düşer ve omuriliği zedelenir. Doktorlar aylarca yataktan kalkmaması gerektiğini söyler. Fakat o iyileşir iyileşmez tekrar sete döner. Türk sinemasının durağanlaşıp yerini erotik filmlere bıraktığı yıllar ise Şoray için büyük bir kırılma olur. Yıllarca durmadan çalan iş teklifi telefonlarının artık daha seyrek çalması onun ruhunda derin bir iz bırakır. Kitabında aşk filmlerinden sonra eve döndüğünde kendini yalnız ve duygusal anlamda oldukça yoksun hissettiğini yazar. 1983 yılında Cihan Ünal ile evlenir. Yağmur adında bir kızları olur. Evliliği istediği gibi gitmez ve 4 yıl sonra boşanırlar. Türkan Şoray Türk sinemasında güzel, kırılgan, utangaç ama ulaşılmaz bir kadın profilinin simgesidir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.